Define ve Arkeoloji YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar, tekrar hepiniz. Bu videomuzda da gerçekten sizler için çok önemli konulara değineceğiz ve bana özellikle gelen, yoğun bir şekilde hatta gelen sorulardan esinlenerek sizlere cevaben böyle bir video yapayım dedim. Çünkü soruyu soran arkadaşa değil, aynı zamanda hem ona hem de herkese bu konuları anlatmış olabilmek için emeğimizin sadece bir kişiye değil birçok kişiye gitmesi için ve o arkadaşlarımızın da faydalanabilmeleri için bu şekilde video olarak cevaben çok önemli bir video yapmak istedim arkadaşlar. Şimdi bu videomuzda birkaç konudan bahsedeceğiz. Hepsi çok önemli. Toprak yapısı, definecilikte toprak yapısı olsun ve farklı farklı konuları inceleyeceğiz. Farklı farklı konulardan kısa kısa öz bilgiler vereceğim sizlere. İnşallah sizlerin gerçekten de hani bu konularla alakalı, anlatmış olduğum konularla alakalı gerçekten olumlu bir sonuç alırsınız ve inşallah işinize yarar. Arkadaşlar dinleyin, bu bilgileri kafanızda böyle hafızanızda saklayın ki gittiğiniz zaman, araziye gittiğiniz zaman eliniz boş geri dönmeyin. Boşu boşuna anlatmış olmayalım. Sonuçta bir emek veriyoruz. Sizler için bu bilgileri alın arkadaşlar. Bunları yaşamışız, tecrübelerimizdir. Sizin de inşallah bu bilgiler doğrultusunda çok güzel sonuçlar elde edeceğinize ve inanıyorum elde edeceğinizi düşünüyorum inşallah arkadaşlar. İnşallah da o şekilde olur. Evet arkadaşlar, şimdi videomuza geçiyoruz. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Hani nice sözler söylenmiştir toprak hakkında, kim bilir. Hani çünkü bahsedeceğimiz konu toprak çünkü. Şimdi insanlığın arkadaşlar belki de tek sırdaşıdır. Hepimiz biliyoruz. Çünkü oradan geldik ve yine oraya gideceğiz arkadaşlar. Oraya döneceğiz, toprağa. Uğruna kanlar döktük, şehit düştük ve vatan adını verdik arkadaşlar. Doğru mu? Yani şunu demek istiyorum. İnsanlar arkadaşlar edindikleri serveti güven altına alabilmek için tek çareleri topraktı eskiden. Çünkü savaşlar, seferler, eşkıya baskınları gibi böyle her türlü kötülüğün kol gezdiği bir çağda yaşıyorlardı. Bu çağın da arkadaşlar adı antik çağdı, biliyorsunuz. Şimdi şartlar ne olursa olsun insanların güvenecekleri bir yol vardı. İşte o yolun adı ise arkadaşlar topraktı. Tüm sırları tutacak kadar güçlü olan toprak sonsuza kadar yaşayacak en garantili adrestir arkadaşlar. Her zaman böyle olmuştur ve bundan sonra da böyle olacaktır. O yüzden toprak diyerek geçme arkadaşlar. Bastığın yere iyi dikkat et. Peki arkadaşlar, bu toprağın hiç mi açığı yok peki? Yani hiç mi bir şey yapamıyoruz? Hiçbir şey belli etmez mi yani? Evet arkadaşlar, eder. Çünkü birçok defineci toprak yapısını inceleyerek burada mezar mı var, mahzen mi var, oda mı var, ne olduğunu kolayca anlayabilmektedir. Mezar olan yerdeki bakın toprak yapısı normalden daha bayat ve böyle ciddi şekilde koku yapar arkadaşlar. Şimdi burada bitki örtüsü arkadaşlar ya az olur ya da hiç olmaz. Bunun nedeni arkadaşlar insan etinin yağlı olmasıyla alakalı. Gömü işlemi gerçekleştikten sonra aradan geçen uzun yıllar insan etinin toprakla kaynaşmasına neden olur. Şimdi insandaki arkadaşlar yağlı et toprağın mineralini alır, verimsiz bayatlamış bir yapıya dönüştürür toprağı. Üzerinde bulunduğu toprağı. Şimdi bu toprak arkadaşlar, şimdi anlatmak istediğim konuyu biraz böyle detaylı anlatmak istiyorum ki anlaşılsın. Şimdi dokunulduğunda ciddi kokular yayar bir kere. Renk olarak arkadaşlar hani humuslu toprak rengine bürünür bu biraz toprak. Yani normalden biraz daha kremleşmiş gibi yani. Ya da böyle kararmış olarak değişiklik göstermektedir ama genelde bu şekilde olur. Bu çok böyle bir ince bir ayrıntıdır arkadaşlar aslında. Bunlara dikkat edin. İşin ehli olmayanın anlaması biraz zordur ama bilgileri dinledikten sonra işin ehli olacaksınız inşallah. Altın olan yerde arkadaşlar toprak yapısı nasıl olur? Biraz da ondan bahsedelim. Şimdi altın olan yerde arkadaşlar toprak yapısında herhangi bir değişiklik beklemeyin. Yani şöyle, sadece altın siyanür ile işlenmişse o zaman değişiklik görebilirsiniz. Siyanürün altın madeninde kullanılması arkadaşlar hani 1800 yıllarından sonradır zaten. Siyanürün toprağa verdiği zarar arkadaşlar sadece bitki örtüsünün gelişmesini engeller. Bu da 1800 yılından sonraki siyanürlü altın gömüleri için geçerli olabilir. Bunun dışında arkadaşlar altının toprak yapısında eğer şöyle anlatayım bakın toprak altında
kütle yoğunluğu aşırı fazla ise, yani altın kütlesi aşırı fazla ise, geçen yıllarda arkadaşlar, yani önceki yıllarda böyle havanın çok ısınmasıyla diyelim ki bayağı bir hava sıcak oldu birkaç ay. Toprak yapısı ısınır arkadaşlar ve bu ısı metalin, yani altın metalinin içine işler, yerin dibindeki. Bu şekilde olunca şimdi toprak üzerindeki ısı olarak anlık değişikliklerden hemen etkilenmediği için, yani bu toprak yüzeyindeki iklimsel değişiklikler böyle anlık değişiklikler olduğu zaman anında toprağın altına ulaşamadığından arkadaşlar, toprağın altındaki aşağısındaki altın kütlesi hala eski ısısını koruduğundan, eğer mesela kar yağmış ise o anda o altın kütlesinin üzeri ve böyle biraz çevresinde kar hemen eriyecektir. Yani kar tutmayacaktır. Ta ki o hani soğukluk, o ısı değişikliği toprağın altına ulaşıp madenin ısısını düşürene kadar. O yüzden diyorum, kar yağdığı zaman hemen etrafa bakın anında ki o değişikliği görebilirsiniz. Ve üzerindeki otlarda arkadaşlar ve bitki örtüsünde de hani diğer yerlerdeki gibi değil, biraz değişkenlik olacaktır mutlaka. Bakınca zaten anlayacaksınız. Şimdi seyrekliğinden mesela, boylarından mesela vesaire. Yani anlarsınız. Bir de boşluksa eğer ki böyle şekilli boşluk olacaktır yani. Değişik olacaktır. Anlayacaksınız onu. Çok ayrıntılı. Bir de başka bir konudan arkadaşlar. Dolgu kaba toprak arkadaşlar. İşte arkadaşlar definecilerin aradığı toprak budur aslında. Şimdi bir yere gömü yapılacaksa arkadaşlar orası kazılmalıdır. Arkadaşlar kazılan sonra da tekrar kapatılan yer mutlaka ve mutlaka böyle biraz kabadır veya farklıdır yani. Aradan binlerce yılda geçse normal olan doğal toprak yapısı ile böyle kazılmış, tekrar doldurulmuş toprak bir olmaz hiçbir zaman. Arkadaşlar bu kabalık, yani bu değişiklik bilgili definecilerin dikkate aldığı en önemli ipuçlarındandır. Bunlara çok dikkat edin. Kireç taşı arkadaşlar, biraz da ondan başlayalım. Kireç taşı karışık toprak arkadaşlar. Bu da önemli bir toprak çeşididir aslında. Şimdi bir diğer adı da arkadaşlar kalkerdir bunun. Şimdi kalker ya da işte kireç taşı her neyse, geçmişten günümüze kadar evlerin, mezarların ve köprülerin temelinde işte çok fazla böyle bulunan, kullanılan bir taş. Toprak çeşididir yani. Şimdi kireç taşı arkadaşlar aslında bir taştır yani. Fakat zamanla eriyip toprak haline gelmektedir. Tam tersi de olarak da hani sertleşip kaya haline de gelebilmektedir bu. Şimdi bu tür toprak arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Definecilerin ilgi alanındaki çeşitlerdendir. Bilirsiniz. Yerli ve yabancı topraklar arkadaşlar bazı böyle defin işlemlerinde başka coğrafyalardan getirilen toprakların kullanıldığı tecrübelerimiz arasında yer almaktadır arkadaşlar. Böyle deneyimlerimiz olmuştur. Onları size her zaman ben aktarmaya çalışıyorum. Bu tamamen gelenekle alakalı bir durumdur aslında arkadaşlar. Şimdi ise arkadaşlar gömü yeri tespiti için kullanılıyor. Şimdi siz de kazdığınız yerdeki toprağın arkadaşlar o bölgeye ait olmadığını fark edeceksiniz mutlaka. Bu işleri seven, bu konuda bilgisi olan herkes bunu anlayacak. O zaman doğru yerdesiniz demektir arkadaşlar. Bu define ve arkeoloji videomuzda hani bir defineci için define işaretleri değerine gelecek ipuçlarıdır bu aslında. Arkadaşlar dediklerimi, söylediklerimi, anlattıklarımı, yapmış olduğumuz açıklamalarımızı çok iyi dinleyin derim ben size. Benden size bir abi, bir kardeş tavsiyesi. Bir defineci arkadaşlar araziye çıktığında hani sadece define işaretleriyle ilgilenmemeli arkadaşlar. Toprak çeşitleri de bir define işaretidir. Aslında en büyük define işaretidir. Bunu bilmesi, ona göre araştırmalarını şekillendirmesi gerekiyor arkadaşlar. Kesinlikle unutmayın. Bir yere gidiyorsanız, bir araştırma yapacaksanız, sadece çizilen, oyulan, kabartma olarak bırakılan, ne bileyim veya işte bir yere dikilen ağaç veya farklı bir işaret işte. Sadece onlarla ilgilenmeyin. Üzerinde gezdiğimiz, ayağımızı bastığımız o işaretlerin, o kayaların, o ağaçların üzerinde durduğu bir toprak var. Her zaman biz toprağı unutuyoruz arkadaşlar. En önemli konu burada topraktır. Toprak gözlemlerinizi yapın. Coğrafya gözlemlerinizi yapın. Bunlar çok önemlidir. Bir defineci çok yönlü düşünmelidir. Sadece işaret aramamalı. Görünen ve görünmeyen işaretler var arkadaşlar. Görünen yani bizim gidip gördüğümüz ve toprağın altına bırakılan işaret olarak yapılıp ama toprağın altına saklanılan işaretler vardır aynı zamanda. Ve gömülen gömülerin, definelerin, metallerin bizlere toprak üzerinde belli ettiği durumlar vardır. Az önce anlattığımız gibi.
Bunların hepsi bir işarettir arkadaşlar. Gerçekten ben defineciyim, ben bu işleri biliyorum veya ben bir yere gidiyorum ve elim boş dönmeyeceğim, gerçekten de bulmak için gidiyorum diyen arkadaşlar sabredecek, biraz uzun olacak yol ama sabredecek, ince hesap yapacak, bütün her şeyi ayrıntılı bir şekilde hesaplayacak. Gerekirse gitmeden önce çok bayağı bir uzun zaman araştırma yapacak. Çok detaylı bir şekilde her yönden araştırmanızı yapacaksınız. O araştırmaları yapmış olduğunuz bilgileri alıp ondan sonra yola çıkacaksınız, sahaya çıkacaksınız ki o bilgilerinizle beraber, o gücünüzle beraber işareti gördüğünüz zaman veya toprak yapısını veya coğrafyayı gördüğünüz zaman oradaki insanlar hakkında bilginiz olacak, yaşantıları hakkında bilginiz olacak, dilleri hakkında, dinleri hakkında, alışkanlıkları hakkında, örf adetleri hakkında, ondan sonra birisi öldüğü zaman onu nasıl gömdükleri hakkında, yaşayış tarzları hakkında ve belki de onların yazıları, alfabeleri, dilleri, bu konu hakkında da belki de bilginiz olacak. Anlatabiliyor muyum? Böyle olduğu zaman arkadaşlar bulduğunuz işarete ne anlamda yapılmıştır, ne anlam taşıyor, o zamanki insanlar o işareti hangi anlamda kullanmış gibi birçok bilginiz olduğundan dolayı boşu boşuna gidip oralarda zaman geçirmemiş olacaksınız. Boşu boşuna şurada bir değişiklik var, şurada bir tuhaflık var, şu şuna benziyor, şu buna benziyor, işte insan yüzüne benziyor, yok göze benziyor, yok ayağa benziyor diye boşu boşuna ufak tefek kendiliğinden oluşmuş şeyleri gidip de kazıp oralarda hammallık yapıp köstebek gibi orayı buraya kazıp boşu boşuna yorulup eve dönmüş olmayacaksınız. Nokta atışı yapacaksınız, anlamını bildiğiniz için gideceksiniz ve o yerin dibinde veya orada olan sizin nasibinizi alacaksınız ve evinize döneceksiniz. Boşuna uğraşmış olmayacaksınız. Bilgi toplayın arkadaşlar daha öncesinden. O bilgiyle beraber yola çıkın. Bilgi güçtür arkadaşlar. Ne kadar bilgin varsa o kadar güçlü olursun. Anlatabiliyor muyum? Demek istediğim şey arkadaşlar ben sizler için söylüyorum. Ve bundan sonra da bu şekilde videolar yapıp işaret konularında olsun, bu gibi bilgilendirme konularında olsun ve farklı farklı özellikle de tılsımlarla alakalı bayağı bir bilgi sahibi olduk son zamanlarda. Özellikle bu konuları da sizlere aktaracağım. Sizlerin inşallah sizler için faydası olacaktır bunların, bu anlatacaklarımın. Diliyorum ki videomu sonuna kadar dinlemişsinizdir ve dediklerimi harfiyen böyle anlayarak dinlemişsinizdir. Öylesine dinlememişsinizdir inşallah. Çünkü öylesine video bitsin diye sonunda ne olacak da işte video nasıl olsa benim için işte o konuşuyor ama video ne olacak sonuna kadar bir dinleyeyim diye öylesine dinliyorsan aklına kafana girmez bunlar. Boşu boşuna dinleme. Anlatılanları anlıyorsan o zaman bu harcadığın zaman senin için gerçekten sana kazanç verecek, senin için faydalı olacak bir zamandır. Boşa geçmiş zaman değildir. Ama sen öylesine dinliyorsan bu zamanını boşa geçirmişsin demektir. Ve bu şekilde sabırsız insanlar ve böyle bir şeyleri önemsemeyen insanlar sahaya çıktıkları zaman da aynı şekilde insanlar olduklarından dolayı boşu boşuna zamanlarını gidip ormanda, kırda, bayırda gezmiş olacaksınız. O kadar. Başka da bir şey olmayacak, eve dönmüş olacaksınız. Arkadaşlar dediklerimi dinleyin. Bu videoyu gerekirse 2 kere, 3 kere, 4 kere ne kadar anlayabiliyorsanız. Çünkü ilk dinlediğiniz zaman hemen anlamayabilirsiniz. Çoğu kelimeleri, çoğu anlattıklarımı kaçırmış olursunuz. İnsan beyni bu şekilde işliyor. Genel olarak. Bir şeyi 1, 2 kere, 3 kere izlediğin zaman ilk izlediğin zaman duymadığın, fark etmediğin böyle detayları hemen anlayacaksın. O zaman ben nasıl duymadım diyeceksin bunları. Deneyin istiyorsanız arkadaşlar. Deneyin. Yasal olarak yapın yapacaklarınızı arkadaşlar. Yasal olmayan hiçbir şey yapmayın. Bizim iletişim adreslerimiz, sosyal medya hesaplarımız Facebook, Instagram, Telegram ve gereken bütün TikTok olsun, gereken bütün iletişim bilgilerimiz videomuzun açıklama kısmında mevcuttur arkadaşlar. Oradan girip kaydolabilir, abone olabilir, arkadaşlık isteği gönderebilir ve ne gerekiyorsa yapabilirsiniz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşürüz.